Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere komutanlardan bahsedeceğim elimden geldiğince. Komutan beceri, yetenek ağaçları nasıl olmalı onlardan bahsedeceğim birazcık elimden geldiğince. Komutan sıralamaları elimde olan komutanlara göre yapacağım tabii ki de. Büyük bir ihtimal sizde de aynı komutanlar olacak çünkü ilk başlarda bu komutanları veriyor. Büyük bir ihtimal çekilişlerden de size aynı komutanlar çıkmıştır. Ben komutanları nasıl sıralıyorum, hangi becerileri kullanıyorum, nasıl yetenek ağacında ilerliyorum onlardan bahsedeceğim. Ayrıca kanala abone olup bildirim ziline basarsanız canlı yayınlarda bizlere katılabilirsiniz. Canlı yayına katılmak için, sohbet etmek için aşağıdaki linkten Discord grubumuza katılabilirsiniz ve ayrıca kanala destek için de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Bakalım komutanları nasıl sıralıyoruz. Komutan çekilişlerinde sınırlı komutan çıktığı için büyük bir ihtimal hepimize bu komutanlar çıkmış olacak. Nedir bu komutanlar? Bir kere Josephine'i güzel bir yükseltebiliyoruz. Yani kırmızı 2 yıldız yapmışım. Neden? Çekilişlerde genellikle Josephine atıyor ve biliyorsunuz sefer bölümü var. Sefer bölümünü yaptığınızda size 2 tane sandık verecek. Bu sandıklardan da Josephine'i seçerseniz Josephine'i 2 yıldız yapma şansımız daha da artıyor. Ayrıyeten Kral Davut var. Kral Davut'u da biliyorsunuz etkinliklerden alıyoruz. Birileri rally açıyor veya biz rally açıyoruz. İlk önce barbarları öldürüyoruz. Barbarlardan bir sandık çıkıyor ve o sandıktan çıkan bayrakla da rally açıyoruz. Rally açtığımızda da Davut parçası kazanıyoruz. Bu sürede de Davut'u yükseltebiliyoruz ve Davut da elimizde olmuş oluyor. Kral Harold var. Niye bunu üçlüyü gösteriyorum? Çünkü ben bu üçlü kombinasyonunu kullanıyorum. Kral Harold var. Kral Harold da çekilişten çıkıyor ve şanslıysanız Kral Harold'ı da çekiliş sayesinde yükseltebiliyorsunuz. Çünkü başka bir yer yok. Komutanları kullanış sıralamama gelecek olursak birinci yuvada ben Josephine, Kral Davut, Harold kullanıyorum. Çünkü bu üçlü gördüğünüz gibi bayrak özelliklerine bakılırsa şuradan bayrak özelliğine bakalım. Bayrak özellikleri savaşçı. Yani saldırısı daha yüksek 3 komutan bu. Aynı bayrakta olduğu için bu üçlüyü kullanıyorum ve bir de görüyorsunuz üçünde de kılıççı özelliği. Josephine ile Davut'ta ayrıyetten okçu, Harold'da da ayrıyetten süvari özelliği var. Yani bu komutanların üçü de kılıççı özelliğinde olduğu için ben ilk yuvaya hem yıldızlarını yükselttiğim için birinci yuvaya bu üçlüyü kullanıyorum ve gayet de rahat, keyifli bir kombinasyon aslında. Kullanımı da güzel bir kombinasyon. Aşağıdaki 3 bayrağı sordunuz. Aşağıdaki 3 bayrağı yakmanız gerekiyor. Şöyle gösterecek olursam ikinci yuvadan. Gördüğünüz gibi burada bayraklar kırmızı değil. Şu iki komutanda bayraklar beyaz. Sadece Mulan'da kırmızı. Birinci yuvadaysa üçü de kırmızı. Bunun sebebi komutanların yetenek ağaçlarına giriyoruz ve şuradaki üçüncü yeteneği açtığımızda üstündeki bayrak aktif oluyor. Ben Josephine'de saldırı gidiyorum. Şurayı zaten mecbur bir kere yükseltiyoruz. Oyun bize veriyor. Sol taraftan gidiyorum. Saldırı veriyorum. Burada hep gördüğünüz gibi hasar arttırma özellikleri var. Hasar arttırmadan gidiyorum. Yani saldırıdan gidiyorum Josephine'e. Davut'a gelecek olursak Davut'ta da aynı sistem gidiyorum. Saldırı olarak gidiyorum. Sadece şurada birliğin savunmasına toplama sırasında %5 veriri açmadım. Şu üçüncü bayrağı aktif etmek için. Gördüğünüz gibi dördüncü bayrağı aktif etmek için kahraman seviyesi yazıyor. Kahraman seviyemizin 70 olması gerekiyor ve harcanan yetenek puanının da 25 olması gerekiyor. Yani Kral Davut'a 2 tane daha yetenek puanı harcadığımda bu üçüncü yer açılacak ve bu üçüncü yerden gidebileceğim. Burada da gördüğünüz gibi 15 tane harcarsak üçüncü yeri açabiliyoruz. Yani 15 beceri puanını buraya kullanırsak şu iki yere buradan üçüncü yuvayı açabiliyoruz ve bayrakları aktif hale getirebiliyoruz. Peki bayrakları aktif hale getirdiğimizde bize artısı ne? Gördüğünüz gibi burada dizilim derecesini yükseltiyor. Dizilim derecesi nedir? Belirli bir buff alıyoruz. Gördüğünüz gibi kudret, zırh, strateji ve kuşatma buffları alıyoruz buradan. Şuradaki yeşil ok yandığında ve şuradaki görkemli şeyi aldığınızda daha fazla buff almış oluyorsunuz. Dizilim yaptığınızda başa hangi komutanı koyduysanız o komutanın becerisi kullanılıyor. Üçünü de aynı anda kullanamıyorsunuz ne yazık ki. Gördüğünüz gibi bu üçünü de kullanamıyorsunuz. Lider kimse, lider komutan kimse onun özelliği burada çıkıyor. Ve bu bayrağı da bu şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz ve şuradaki %80 güç bonusunu da arttırmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem kuşatmanız artıyor hem de yük kapasiteniz artıyor. Komutanların level'larını yükselttiğimizde yük kapasitemiz artar. Bir de araştırmada, ekonomide yük komutanların yük kapasitesini arttırma diye bir araştırma var. Onu da yaparsanız oradan da arttırabilirsiniz.
İkinci yuvada ben Atilla'yı kullanıyorum, Mulan'ı kullanıyorum ve şuradaki moru kullanıyorum. Aynı bayrakta oldukları için. Farklı bir bayrak takarsam buraya, şurada bir kılıççı var. Fakat bayrağı farklı gördüğünüz gibi. Güç bonusu %95 alıyorum. Fakat buraya gelir şuradakini takarsam gördüğünüz gibi güç bonusum %20'ye çıkıyor. Neden? Çünkü aynı bayrak özelliğine sahip komutanları kullanmış oluyorum ve bu arada da güç bonusu kazanıyorum. Bu komutanların da 3. yetenek ağacında 3. yerlerini açtığımda buradaki bayraklar 1. yuvadaki gibi aktif hale gelecek. Burada da okçuları seçtiğinizde zaten direkt size hem kuşatmanız yükselecek hem yükünüz yükselecek, aynı zamanda da güç bonusu alacaksınız. Ben 1. yuvaya kılıççıları koydum. 2. yuvaya da okçuları koydum. Kılıçlar önden gider, okçular arkadan destek çıkar diye. 3. yuvaya da kılıççıları koydum. Fakat burada kılıççıları değiştireceğim. Çünkü kılıççı askerlerim burada yetmiyor. Ben 1. yuvada da kılıççıları kullandığım için 3. yuvaya askerim yetmiyor. Şuraya bastığımda şöyle kaydet dediğimde gördüğünüz gibi yetersiz temel birim diyor. Yani şu anda 1. yuvadaki kılıççı askerlerim sayısı 3.'ye yetmiyor ve bu yüzden de bu 3. yuvayı büyük bir ihtimal değiştirip ya süvariye çevireceğim ya da mızrakçıya çevireceğim. Çünkü 4. yuvada süvariyi kullanıyorum. Büyük bir ihtimal burayı mızrakçı yapacağım. Yani şöyle mızrakçıları gösterecek olursam büyük bir ihtimal mızrakçıyı bu şekilde yapacağım. Çünkü mızrakçı komutanım yok. Yani mızrakçı komutanım var fakat aynı bayrakta mızrakçı komutanım olmadığı için 3. yuvada bu şekilde kullanıyorum. 3. yuvayı mecburen şöyle göstereyim şimdi. Miyamoto'yu koyacağım. Burayı koyacağım ve bu şekilde kullanmaya çalışıyorum daha doğrusu. Komutanlar çıktıkça komutanların yerlerini değiştireceğim. Komutanların bayraklarına özen gösterirseniz şuradaki saldırı bonusunuz gördüğünüz gibi yükselecek. Burada önemli olan aynı bayraktaki komutanları yan yana getirip eşleştirmek. Ayrıca yetenek ağaçlarında da şöyle göstereyim. Josephine gibi saldırıya gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Herald'da da saldırıya gidiyorum. Çünkü bayrak özelliklerine göre savaşçı oldukları için saldırı yapıyorum. Peki şöyle göstereyim. Mula'nın bayrağını, o da savaşçı. Farklı bir bayrak bulursam şimdi onun üzerinden gideceğim sizlere. Farklı bir bayrakta komutan gelirse şunun gibi taktikçi. Bu bayrağa sahip komutanlar taktikçi komutanlar. Yani genelde toplama komutanları oluyor. Galiba Kleopatra da bundandı. Evet, bu taktikçi bayrağa sahip olanlar genelde toplama komutanları oluyor. Peki bunların yetenek ağaçlarında nelere gitmemiz gerekiyor? Onu da şuradan göstereceğim çünkü toplama komutanı var bir tane. Burada da toplama üzerinden giderseniz gördüğünüz gibi toplama hızını %5 arttırır. İşte birliğin savunması toplama sırasında %5 artar. Birliğin savunması dediği toplama yaparken birliğinize biri saldırdığında %5 arttırıyor, korumaya alıyor. Kahraman kuşatmasını arttırıyor. Buradan toplama komutanlarında toplamaya gidebilirsiniz. Savaşçılarda da saldırıya gidebilirsiniz. Yetenek ağaçlarında. Dediğim gibi ben elimdeki komutanlar üzerinden konuştum ve sizde de büyük bir ihtimal bu komutanlardan olacak. Buna bakarak kombinasyon yapabilirsiniz. Sizde ilk oyuna başladığınızda bir yuva açık olacak ve kalenizi 12 level'a getirdiğinizde ikinci yuva açılacak. Kalenizi 17 seviyeye getirdiğinizde 3. yuva açılacak. İlk başta hangi komutanı yükseltirim diyorsanız, hangi komutanı kırmızı yıldız ve 2 yıldız yaptıysanız o komutanlar üzerinden gitmeniz daha mantıklı. Çünkü Josephine bende en erken kırmızı 2 yıldız olan komutandı ve ben onun üzerinden gittim. Onun üzerine de yakışacak komutanları getirdim. Eğer hala komutanlar hakkında böyle kafanız karışıksa şuradan eğitici kısmından basıp hangi komutanı, yani Josephine'in liderliğinde hangi komutanlar gelir onlara bakabilirsiniz. Bu erken etap komutanları dediği erken etapta çekilişlerde çıkan komutanların kombinasyonu. Yani burada Josephine'i çekilişlerde veriyor, zaten Josephine'le başlıyorsunuz oyuna. Herald'ı veriyor çekilişlerde. Herald düşmesi çok yüksek. Kral Davut'u zaten etkinlikle alıyorsunuz. Erken etap demesindeki amaç erkenden bu kombinasyonu yapabilirsiniz anlamında. Bir de kuşatma var. Kuşatmada da Hammurabi'yi koymuşlar. Şöyle göstereyim. Hammurabi'nin özelliği, kuşatmalarda neden Hammurabi'yi koyuyoruz? Hammurabi'nin özelliği 2 birime birden hasar vermesi. Yani Hammurabi çoklu atış, çoklu saldırı yapabiliyor. O yüzden kuşatmalarda Josephine, Hammurabi ve Davut üçlüsünü kullanabilirsiniz kuşatma yapıyorsanız. Şu birinci özelliğinde vardı galiba. Evet, önündeki yelpaze şeklinde
alanda bulunan 2 düşman birliğine kudret hasarı verir. Yani bu da nedir? Kuşatmalarda Hammurabi'yi kullanmak 2 düşman birliğine aynı anda hasar vermek anlamına geliyor. O yüzden kuşatmalarda Hammurabi'yi kullanmanız daha mantıklı olur. Kuşatmalara çıkarken veya PvP'lere çıkarken Hammurabi kullanılması taraftarıyım birazcık da. Sizin de komutanlar hakkında fikriniz varsa aşağıda yorumlar kısmına siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi gelelim Josephine'in becerilerine. Ben Josephine'in becerilerinde daha fazla becerileri göstereyim. Şunu kullanıyorum. Hatta bunu yükseltebiliyorum ki yükselteyim. 2 kırmızı yıldız yapayım. Ya 1 kırmızı yıldız yapayım pardon. Normal saldırı yaptıktan sonra düşman birliği kudret hasarı verir ve kahramanların hasarını 3 saniyeliğine arttırır. Bunu kullanmamın sebebi etkileşme ihtimali yazıyor. %20. Yani %20 bir etkileşme ihtimali var. Şu çifte saldırıyı alacaktım. Fakat etkileştirme ihtimali %8 olduğu için çok düşük geldi bana. Bunun yüzdesi daha fazla olduğu için bunu kullanıyorum. Siz çifte saldırıyı da kullanabilirsiniz tabii ki. Fakat etkileştirme ihtimali %8. Gördüğünüz gibi etkileştirme ihtimali %20. Kuşatma aşan. Kuşatma sırasında etkinleştirilir. Yani bunu kuşatma sırasında kullanabilirsiniz. Alınacak burada en iyi 2 tane özellik, şu ilk etapta şu ikisi. Ondan sonra çifte saldırıyı alabilirsiniz ki ihtimalden dolayı konuşuyorum. Yani ihtimali çok düşük. Etkileştirme ihtimali %8 olduğu için ben ilk etapta %20'yi aldım. Niye %100 varken %20? Sana ait birliğin birimlerinin her 6 normal saldırısından sonra birliğinin birimlerini yeniler. Yani bu bir nevi supportluk. Yani Josephine'de biliyorsunuz aynı zamanda supportluk var. İyileştiriyor. Bu da birimleri iyileştirmesinde daha yardımcı oluyor. Şurada görüyorsunuz işaretten de birliğinin birimlerini yeniler diyor. Bunu kullanmamamın sebebi ilk başlarda savaşlar olmayacağı için bu özelliğe gitmedim. Şu özelliği almakta karar verdim çünkü kudret bonusu var. Bu 3 komutan zaten özelliklerine bakacak olursak hep kudret hasarı veren 3 komutanı kullanıyorum. Bu da kudret hasarı veriyor. Herald'a gelelim. Herald da kudret hasarı veriyor. Burada da beceride ben Josephine'e kudret hasarı artışı sağlayan bir beceri taktım. O yüzden ilk önce bu beceriyi seçtim. Supportluğu da alabilirsiniz. Birim yenilemeyi de alabilirsiniz. Etkileştirme ihtimali %100 diyor. Çok yüksek. Ben ilk etapta bunu kullanmayı daha faydalı buldum. %20 etkileşimle. Bence %20 de normal. Siz de buradan bakarak kendinize beceri seçebilirsiniz. Becerileri de buna göre yapabilirsiniz. Çok kafanız takıldığında tekrar aynı sayfaya gelip şuraya basıp burada hangi beceriyi kullanmanız gerektiği gösteriyor zaten. Ben görüyorsunuz zayıf noktaya saldırı zaten benim aldığım. Yani %20 ihtimali yüksek olan, çifte saldırı %8 ihtimali olan. Burada da bakıyorsunuz Herald'a bakalım mesela. Etkileştirmesi %25'miş. Bakın etkileştirmesi %100. Kahramanın aktif beceri etkinleştirme ihtimalini arttırır diyor. Bu değil de ilk etapta kudret hasarı verir alırsanız hem Josephine'de kudret hasarı veren beceri hem Herald'a da bunu takarsanız aynı zamanda komutanlarınıza kudret hasarını da arttırmış olursunuz. Becerileri daha çabuk aktif hale gelir. Burada da etkinleştirme %25. Burada da ilk etapta kudret hasarı veriyor ve ben yine kudret hasarı veren şu itemi seçeceğim bu üçlüde de. Düşman birliğe kudret hasarı verir diyor. Bunu da seçebilirsiniz. Bunun da etkileşimi %25. Yani şöyle söyleyecek olursam Davut'un şu 2 yeteneğini de kullanabilirsiniz. Neden? İkisi de kudret hasarı veriyor çünkü. Kudret hasarı komutanları oldukları için kudret hasarlarına gitmemiz daha mantıklı olur. Dediğim gibi ben elimdeki komutanlara göre bir kombinasyon yaptım. Siz de elinizdeki komutanlara göre bu tarz kombinasyonlar deneyerek yaparak daha iyi ilerlemiş olursunuz. Kullandığım üçlü sistem bu şekilde. Canlı yayınlarda hem soru cevap şeklinde gidiyoruz. Canlı yayınlarımız oluyor biliyorsunuz kanalda. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Soru cevap şeklinde gidiyoruz. Orada daha rahat yardımcı olabiliyoruz. Elimden geldiğince video da atmaya çalışıyorum. Ve siz de videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup bildirim zilini açarsanız hem canlı yayınları kaçırmamış olursunuz. Aşağıdaki linkten de Discord adresimize gelirseniz canlı yayınlarında da misafirimiz olur. Daha rahat soru cevap şeklinde gitmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.